politikalarının bir diğer ayağı Meksika'ya, Kanada'ya ve Çin'e uygulanan ek tarifeler, ek ithalat vergileri. Trump'ın genel itibariyle kendi mallarını, Amerikan mallarını Amerika'nın içinde satmak, aynı zamanda dışarıya da satmak ama dışarıdan gelenlerin baskısını vergilerle azaltıp içeride dolaşımı sağlamak istediği anlaşılıyor. Kimi diyor ki bu Amerika'da enflasyona neden olur. Kimi diyor ki tersine enflasyon bile olmaz, ekonomik bir durgunluğa gider, resesyon olur, Amerika batar. Kimi de Trump'ın yaptığı planın tutacağına dair ifadelerini aktarıyor. Ama biz ne olduğundan bahsedelim. Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı ile dün yaptığı görüşmeler, hatta Meksika ile ilgili bilgi biz yayındayken gelmişti dün ana haber sırasında. Tarifeleri, ek tarifeleri, ek vergi tarifelerini 30 gün ertelediğini duyurdu. Ancak Çin'e uygulanacak vergiler konusunda bir erteleme söz konusu değil. Şu anda durum ne? Tespiti yapalım. Amerikan Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya karşı başlatılacağını açıkladığı %25 ek gümrük vergisini iki komşu ülkenin Amerikan sınırında güvenliği artıracak tavizler vermesi karşılığında 30 günlüğüne askıya aldı. Amerika'nın Çin'den yapılan ithalata %10 ek gümrük vergisini uygulamaya koymasının ardından Çin'den ilk misillemeler geldi. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Amerika'dan ithal edilen kömür ve LNG'ye %15 vergi uygulanacak. Amerika'dan alınan ham petrol, tarım makineleri ve araçlara ek %10 gümrük vergisi getirildi. Yeni tarifeler 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek. Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, telür, rutenyum, molibden ve rutetyumla ilişkili materyallere ihracat kontrolü uygulanacağını açıkladı. Öte yandan Çin sadece gümrük vergileriyle kalmadı, Google'a da soruşturma açıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e uygulayacağı ek gümrük vergileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, büyüyen ticaret kısıtlama önlemlerinin küresel ekonomi üzerinde özellikle gelişmekte olan ülkeler ve savunmasız nüfusa sahip bölgelerdeki etkisinden açıkça endişeli istedi. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic, gümrük tarifeleri ve diğer politikalar konusundaki yüksek belirsizliğin Fed'in ekonominin nasıl gelişeceğini tahmin etmesini zorlaştırdığını ve daha fazla faiz indirimi için temkinli bir yaklaşımı uygun hale getirdiğini söyledi. Boston Fed Başkanı Susan Collins ise Trump yönetimi tarafından açıklanan gümrük tarifelerinin enflasyonu artırabileceğini belirtirken çok fazla belirsizliğin bulunduğu ortamda Fed'in politikasını değiştirmesi için bir aciliyet olmadığını ifade etti.